Değerli izleyiciler, popüler diyetler sınıfta kaldı. Amerika'da yayınlanan bir araştırma Atkins, Güney Sahili diyeti, Zone diyeti gibi milyonların uyguladığı zayıflama programlarının hiçbirinin birbirine üstünlük sağlamadığını ortaya koydu. Üstelik de kalp sağlığını koruma konusunda başarısız oldukları belirlendi. Araştırmanın sonuçlarını kardiyolog Profesör Doktor Timur Kaynak'la değerlendireceğiz. Sayın Timur Kaynak, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ciddi bir bilgi kirliliği var. O kadar çok diyet adıyla karşılaşıyoruz ki siz içinde olanlar olarak olaya vakıfsınız ama seyirci acaba doğru diyete nasıl karar versin? Biri diğerinden üstün mü? Çok doğru, çok güzel açıkladınız. Hakikaten bu diyet sektörü çok geniş bir sektör. Finansal boyutu da çok büyük bir sektör. Biraz önce Mehmet Öz'ü dinledik verdiğiniz haberlerde. Şimdi çıkıyorsunuz. Ama orada bir Mehmet Öz'e parantez açalım. Değerinden yitirmez ve onlar iddiadan ibaret kesinlikle, diye de lütfen altını çizelim. Halihazırda çok değerli bir bilim adamı. Şunu söylemeye çalışıyorum. Siz iddia edebilirsiniz ki şu bardaktaki suyu içenler 2 sene içinde 3 kilo verecekler. Bu iddiaya birçok insan inanabilir ve dediğinizi yapabilir. Evet. Ve bunlar için de hakikaten bir kısmı kilo da verebilir. Ama bunun bilimsel bir değerinin olduğunun gösterilmesi gerekir. Siz dediniz diye ya da benim adamın önünde profesör var diye, ben dedim diye bu doğru olamaz. Bunun bilimsel modern yöntemlerle kanıtlanması gerekir. Evet. Nasıl kanıtlanabilir? Siz 100 tane arkadaşınızı getirirsiniz sağlıklı. Ben de 100 arkadaşımı getiririm sağlıklı. Siz bu suyu içersiniz 2 yıl boyunca. Biz içmeyiz. 2 yılın sonunda bakarız. Sizin grupta mı kalp hastalığı daha fazla, benim grupta mı? Eğer bu suyu içtiğiniz için sizin grupta kalp hastalığı, kalp krizi, ölüm daha azsa o zaman bu su dediğiniz gibi kendini kanıtlamıştır. Peki. Yani kanıt çok önemli bizim için. Tam da böyle bir araştırma yapılmış sanıyorum, değil mi? Birkaç diyet adı verdik. İşte Güney diyeti, Zone diyeti vesaire Atkins gibi. diyeti. Atkins diyeti çok terminolojik yeni bir sürü diyet adı duyuyoruz. Nasıl bu araştırma ve sonuçları neler? Maalesef bilimsel literatüre baktığınız zaman çok fazla araştırma bulamıyorsunuz. Gerçek bilimsel araştırma bulamıyorsunuz. Burada yazarlar 2003 ile 2011 arasında gerçekten bilimsel olarak yapılmış olan 11 çalışmayı almışlar. Bu isimlerini saydığınız çalışmalar, kiminde düşük kalori var, kiminde düşük karbonhidrat var, kiminde yüksek protein var. Protein yenmesi öneriliyor. Ve bunları takip ettiklerinde, karşılaştırdıklarında gördükleri şey hepsi kilo verdiriyor bunları. Tamam. Hepsi birinci yılın sonunda ortalama 2,2 kilogram verdiriyor. Ayrıldıkları nokta ne? Şu, hiçbiri kalp hastalığına yol açan riskleri azaltmıyor. Ne kolesterolü düşürüyor, ne tansiyon değerlerini, ne şeker değerlerini düşürmüyor. Kaldı ki birinci yıldan sonra bir yıl daha takip ettiğiniz zaman bu hastaları verdiğiniz kilolar tamamen geri alınıyor. Peki. Yani sürdürülebilir de değil. Şimdi o kadar önemli bir noktaya değindiniz ki tamam diyet yapalım ama bu kolesterol, tansiyon, şeker değerlerini de kontrol altına alalım diye. Dolayısıyla burada da hep Akdeniz diyeti öneriliyor. Nedir bunun temel felsefesi? Neden Akdeniz mutfağı? Akdeniz diyeti demeyelim, güzel söylediniz, mutfağı diyelim, bir yaşam tarzı olarak bunu kabul edelim. Bakın hücreler neden yaşlanıyor, neden yaşlanıyoruz, neden ölüyoruz? Hücrelerdeki kromozomların ucunda telomer denen kısa iplikçikler var. Evet. Hücre her bölündüğünde, yenilendiğinde o telomer biraz kısalıyor. En sonunda telomer tamamen bitiyor. Bittiği andan itibaren artık siz hastalığa yakalanmaya hazırsınız, yaşlandığınız anlamına geliyor. 5000 hastanın kanlarını alarak 20 yıl takip etmişler. Evet. Burada görülen sonuç Akdeniz mutfağıyla beslenen insanlarda telomerlerin daha geç kısaldığı, daha uzun kaldığı. Yani gerçek anti-aging dediğimiz şey aslında bu Akdeniz mutfağı. Ne var bu mutfağın içinde? Hadi detaylandıralım. Detaylandıralım. Baklagiller var. Yeşil sebzeler var. Meyve var. Et olarak beyaz eti çok ön plana çıkarıyor. Balık ya da tavuk tüketmenizi öneriyor. Ama mucizevi besin orada zeytinyağı. Hakikaten hep bütün derler ya, zeytin altındır, zeytinyağı da altının suyudur diye, çok kıymetli değil mi? Aynen öyle. Tabii yapılan çok fazla çalışmalarda görülen şu: Akdeniz mutfağıyla beslenen insanlarda kolesterol daha düşük, şeker düzeyleri daha düşük, tansiyon değerleri daha düşük. Ve bu iki grup olarak takip ettiğinizde 20 yıllık çalışmalar var çok büyük hasta grupları içinde. Kalp hastalığına yakalanma neredeyse yarı yarıya daha az Akdeniz mutfağıyla beslenen grupta. Tabii kalp sağlığını sadece diyete indirgemek çok yanlış. Evet. Şimdi aslında çok şanslı bir coğrafyadayız, değil mi? Akdeniz mutfağı ve Akdeniz ülkesiyiz bir taraftan da, ama spor, uyku, stres, modern çağın bize sundukları nelere dikkat etmek lazım başka?
Hareket çok önemli bunların içinde. Diyet dedik, yanına mutlaka hareket ekleyeceğiz. Şu programı ayakta yapsak, oturarak yaptığımızdan daha fazla enerji harcarız. Şekerimiz daha düşük olur. Küçümsemeyelim. Hani diyoruz ya, spor salonuna giderim, yaparım. Gün içinde önemli değil o kadar diyorum. Her hareket çok önemli galiba. Çok önemli. Değil mi? Her sabah 45 dakika koştuğunuzu düşünelim. Eğer ondan sonra gidip bütün gün oturuyorsanız o sporun çok fazla bir değeri kalmıyor. Genelde böyle hareketli bir insan Aynen olmak öyle. lazım galiba. 20 dakika oturan bir insan kalkıp 2 dakika dolaşmalı. 2 kat merdiven çıkıp geri gelin. Merdiven her zaman kalp dostu diyoruz. Asansörü bırakın diyoruz. Gün içinde oturmak çok yanlış. Ne yapalım? Dramatik bir örnek vereyim akılda kalsın diye. Elma yiyeceğiz. Televizyon karşısında oturuyoruz. Mutfağa gittik. Elmayı soyduk, dilimledik, geldik televizyon karşısında elmayı yedik. Biraz yarar sağladık elma. Sağlıklı bir besin. Ama bunu şöyle yapsaydık daha fazla yarar olurdu. Gittik mutfağa, elmayı soyduk, bir dilim kestik, geldik. 2 dakikada bir dilim yedik, sonra kalktık, ikinci dilimi kestik, geri geldik. Bu hareket Bol çok hareket. önemli. Televizyon karşısında geçirdiğiniz her 6 saat ömrünüzden 22 dakika kısaltıyor. Yani hareket bu işin olmazsa olmazı, kalp sağlığı açısından en önemli noktalardan biri. İşlenmiş gıdalara değinelim mi? Çocuklar bütün bu paketlerde reklamlarını gördükleri ürünlere çok meylediyorlar. Ne önerirsiniz? Bakın diyebilirsiniz ki her gün pastırma yiyin, kuyruk yağı yiyin, et yiyin. Tabii bu yaşam felsefesini benimsemiş insanlar için bu çok güzel gelir kulağa ve bunu uygularlar. Ama Harvard Üniversitesi'nde yapılan araştırma işlenmiş et, salam, sucuk, sosis gibi ve kırmızı etin maalesef kalp sağlığı ve kanser açısından büyük risk oluşturduğunu gösteriyor. Marketlerde satılan hazır gıdalar, işlenmiş gıdalar, cipsler, tatlı ürünleri, çikolatalar, şekerlemeler hepsi bütün kalp hastalığı risklerini artıracak, kiloyu artıracak, kilonun tetiklediği hipertansiyon, diyabet ve hiperkolesterolün en önemli zemin hazırlayıcıları içinde. Evet. Özel olarak şunu sormak istiyorum. Mesela zaman zaman moda olan diyetler oluyor. Atkins'in adını da çok duymuştuk. İşte bu South Beach diyeti, Weight Watchers diyeti, Zone diyeti, biraz da isimleri yabancı, kusura bakmayın, tam Türkçe'ye de çevirelim. İşte Güney diyeti vesaire gibi. Mesela Atkins'ten başlayalım. Bu kadar popüler oldu ama orada aması nedir? Aması şu, hiçbir bilimsel çalışmada yararlı olduğu kanıtlanamadı. Aması bu. Siz çıkıyorsunuz, bir şeyi savlıyorsunuz, iddia ediyorsunuz ama bunu Kanıt gösterecek sunamıyorsunuz. hiçbir kanıt yok. Bakın vitaminlerde de aynı durum var. Yıllardır hiçbir kanıt yok ama bugün vitaminler satılıyor, insanlar kullanıyor. Yani ikna da edemiyoruz. Suç da bizde aslında. Hastalarımızı ikna edemiyoruz. Bugün çıkıyorsunuz, kolesterol ilacı yanlış bir ilaçtır diyorsunuz. İçmeyin diyorsunuz. Doğru, bazı insanların kolesterol ilacı içmesine gerek yok. Ama kalp hastası da, bypasslı hasta da kolesterol ilacını bırakıyor. Yani kanıta dayalı konuşmak çok önemli. Bir de galiba yaşam stili haline getirmeyenin altını çok çizdiniz. Tabii 2 ay uyguladım Atkins'i ya da işte bu South Beach diyetini. Sonra Bir şeyi kısıtlarsanız uygulanabilirliği kısıtlanır. Bir süre kırmızı et yemeyin dersiniz. Hastalar hiç kırmızı et yemezler ama ondan sonra dayanamazlar. Akdeniz mutfağında yasak besin yok. Kırmızı et de var ama diyor ki haftada bir kere ye. Sınırlı sayıda olsun. yasak üzerine değil, Yasak üzerine belli değil, dozaj bir ve kısıtlama felsefe, üzerine. Bir felsefe, bir yaşam tarzı, sürdürülebilir bir. Peki bizim ülkemiz için avantajlarımız nedir? Coğrafyamız itibariyle, bize sunulan meyveler, sebzeler itibariyle neye meyledelim? Ne hemen elimizin altında olsun? Zeytin ülkesiyiz, Akdeniz ülkesiyiz, yeşillikler ülkesiyiz. Bizdeki bol ot miktarı hiçbir yerde yok. Girit'ten kaynaklanır aslında bu Akdeniz mutfağı. Girit'in komşusuyuz biz. Baktığımız zaman doğal olan her şeyi tüketmeye çalışalım. Ambalajdan çıkan değil, topraktan önümüze doğal olarak gelen her şeyi tüketmek ve bunlar elimizin altında zeytin olsun, zeytinyağı olsun, onunla pişen yiyecekler olsun. Peki çalışan insanlara da önerilerde bulunalım mı? Çünkü modern çağın sunduğu şeyler, işte ulaşım, iş yerinde geçen saatler, bilgisayar başı, ne yapsın? Günde işte 9 saat ofiste çalışanlar, gazeteci arkadaşlarımız, editörlerimiz, onlara ne önerirsiniz? Hareket etsinler. İşlerine ya da evlerine giderken bir durak önce inip yürüsünler ne olur. 20 dakikada bir, yarım saatte bir, 2 dakika kalkıp merdiven çıksınlar. Dışarıda biraz dolaşıp gelsin. Odanın içinde bile dolaşmak faydalı. Ayakta durmak oturmaktan daha faydalı. Yani hareketi günün bir kısmına, kısıtlı bir kısmına değil, tümüne yaymak kalp sağlığı açısından oldukça faydalı olacak. Ve yine kalp sağlığı açısından stres, depresyon, endişe, korku, bunları nereye koyuyorsunuz?
Çok doğru. Stressiz bir meslek gösterin bana. Evde otursanız, ev hanımı bile olsanız belli stresleriniz var. Stresi yönetebilmek lazım. Bu çok önemli. Orada hayata biraz daha doğru bakabilmek lazım. İsteklerimizle kapasitemizin biraz uyumlu olması lazım. Ama hayat bize sunulmuş bir armağan. Ve bunu kendimize çok fazla, kendimizi hırpalamadan, kendimize çok fazla yüklenmeden sürdürebilmeye çalışmak lazım. Bu Akdeniz mutfağının diğer önemli tarafı da tek başınıza yediğiniz yemek değil. Bir seremoni halinde dostlarınızla, arkadaşlarınızla yediğiniz bir yemek türüdür. Hepimiz İtalyan filmlerini seyrederiz değil mi? Oradaki ailedeki muhabbetleri seyrederiz. Kocaman bir masaya otururlar. Aslında biz de o gelenekten geliyoruz ama nedense bunları unutmuşuz. Tencere yemeği denen bir yemek vardı, artık kalmadı. Evlerde ortak yemek sofra pişiriyor, vardır, yer soframız vardı eskiden değil mi? Yani bunların hepsi tabii sağlıklı ve uzun yaşamanın önemli noktaları. Hiçbir şeye, hiçbir besine mucizevi bir anlam yüklemeyelim ne olur. Bugün diyoruz ki... Evet, bir şeyler çok moda alıyor, işte sarı kirazın sapı falan. Yani böyle dönemsel olarak bunlar giriyor hayatımıza. Burada insanın hangi güdüsüne hitap ediyor? Bu yeni olanın cazibesi mi? Nedir bu? Yeni olanın cazibesi var. Biz mucizelere inanmayı severiz. Hiçbir şey yapmadan mucizelerin bize fayda getirmesini öyle bekleriz. Bir şey yok değil mi? Öyle yani, bir şey yok. Bir şey yiyeyim ve zayıflayayım. Hayır, yok hayır. Öyle bir şey. Bugün brokoli, yarın salatalık, öbür gün işte ne bileyim ben muz moda oluyor. Ama hiçbir mucizevi şey yok. Bunun sağlıklı ürünleri toplu halde tüketmek dediğimiz şey Akdeniz mutfağı, işte mucize orada. Bir mutfakta, bir yaşam tarzında. Alkol ve sigaraya da değinelim mi? Şimdi şöyle söyleyeyim, kalp hastalığı için 4 risk var. Daltonları bilirsiniz. Daltonlar ne yaparlardı? Bankalardan paralarımızı çalarlardı. Red Kit'le gider onları yakalardı. Ömrümüzden ömür çalan Daltonlar hangileri? Sigara, hipertansiyon, kolesterol ve şeker hastalığı. Sigara önlenebilir ölümlerin bir numaralı nedeni. Bile bile ölüme gidiyoruz sigara içerek. Sigaradan kesinlikle uzak durmamız gerekir. Alkol, hiç kimseye alkol tavsiye etmiyoruz. Sağlık için alkol içilmez. Ama içmek istiyorsanız bir kadehi geçmeyin diyoruz. Dozajı önemli. Dozaj önemli. Peki özellikle bu diyet isimleri batıdan böyle ülkemize yeni paketlerle sunuluyor. Oradaki endişe ve oradaki hassasiyetler neler? Buraya gelirken nasıl bir hal alıyor? Bunun ortak temel bir felsefesi yok mudur ki biz her yeni paketi çok büyük bir heyecanla açıyoruz? Niye heyecanla açıyoruz? Biraz önce konuştuk. İşte o mucizevi beklenti. Bir an önce kilo verelim, daha şık görünelim, daha güzel görünelim. Amaç bu. Ama tabii ki oradaki tüketilen diyetlerle buradaki Türk insanının yediği yemekler aynı değil. Ama biz de çok hızlı Batı'nın yeme tarzına alışıyoruz. Fast food dediğimiz tarza çok hızlı geçiş yaptık. Gençlerimizde obezite çok ciddi düzeylerde artıyor. Bunu önlememiz lazım. Şişmanlık deyip geçmeyelim. Şişmanlık dediğimiz şekere zemin hazırlıyor, tansiyona zemin hazırlıyor. Diyetlerin amacının kilo verdirmek olmaması, kilo verdirmenin yanında bu parametreleri de, riskleri de minimize etmesi, azaltması çok önemli. Bir seyircimiz yeni bir diyetle karşılaştığında, böyle bir isim geldiğinde neyi sorgulasın? Neyi sorgulasın? Bu diyeti yazan, bu diyetle ilgili herhangi bir bilimsel çalışmada bulunmuş mu? Dünyaca saygın dergilerde bununla ilgili yayınlar var mı? Ben diyet kitaplarına bakıyorum. Hep birilerinin yazdığı kitapları referans alıyorlar. Hiç bilimsel çalışma, bilimsel yöntemlerle yapılan çalışma referansları yok. Yani diyecek ki şu kadar insan üzerinde denendi, şu kadar yıl sonra bu sonuçları aldık. O yüzden bu diyeti ben öneriyorum diyebilir. Yoksa siz yarın fiziğiniz güzel, iyisiniz, spor yapıyorsunuz. Yarın bir diyet kitabı çıkarabilir misiniz? Toplum tarafından tanınıyorsunuz. Görülüyor da öyle şeyler. Çıkarırsınız yani çıkaran da satar. var. Satar da ama bunun kanıtı nerededir? Kanıtı sormamız lazım. Her şeye hemen inanmamamız lazım. Peki. Doğadan mı koptuk birazcık acaba? Öyle. Büyükşehir hayatında koşuşturmaya alıştık. Doğadan koptuk. Doğal olandan koptuk. Ne yapıyoruz? Bir pizza ısmarlıyoruz. İşte gidiyoruz donmuş gıdalar alıp eve gelip ısıtıyoruz. Neden? Vaktimiz yok. Yorgunuz. Çok çalışıyoruz. Aslında yorgun olmamızın nedeni ne? Kalitesiz beslenmemiz, spor yapmamamız, hareketsiz kalmamız, televizyon karşısında saatlerimizi geçirmemiz. Yani aslında bir kısır döngüye sokuyoruz. Sonra da o kısır döngüden çıkmak için mucize bekliyoruz. Evet. Acaba
Bu özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tutkulu spor yaklaşımı da bir başka uç mu? Çünkü spor yapın dendiğinde de şimdi böyle aşırı adaleli, kaslı kadın ve erkek vücutları, işte 4-5 saatini günde jimde, fitness'ta geçmesi vesaire gibi, bir de böyle çok uç spor yapan bir güruh var. Bu bütün tablonun neresinde duruyor? Bu mudur doğrusu, ya da bu yeni bir algı ne oluşturuyor insanda? Çok doğru, güzel bir soru. Aşırı sporda hiç spor yapmamak kadar zararlı olduğunu gösteren yayınlar var kardiyoloji literatüründe. En uygun spor hangisi diye soracak olursanız yürüyüş, tempolu yürüyüş. Koşmak değil mi? Koşmak da çok iyi bir spor. İkisi arasında bir fark var, onu da biraz sonra söyleyeyim. Tamam. Yürümek neden iyi? Ucuz. Bir ayakkabı, bir eşofmanla her yerde yapabilirsiniz. Bir özel salona ihtiyaç yok. Alet edevata ihtiyaç yok. Artı sakatlanma riski çok düşük. Koşanlarla yürüyenleri karşılaştırmışlar. Koşmanın şöyle bir avantajı var. Koşanların bel çevresi daha ince. Kiloları daha düşük ve uzun yıllar o kiloyu koruyorlar. Kilo almıyorlar. Bunun nedeni olarak da koşmanın iştahı azalttığı yönünde bir takım veriler var elimizde. Koşanlarda iştah daha düşük olduğu için, az olduğu için onlar bu şeyi koruyorlar, ama koşmak şart değil. Mutlaka yürüyüş, tempolu yürüyüş, 45 dakikalık tempolu yürüyüş en ideal spor olarak ortaya çıkıyor. Ağır sporlar, kalbe yüklenen, kas yaptıran sporlar, o sporcuların çoğu bazı ek maddeler kullanıyor, steroidler alıyor. Bunların vücuda zararları var. Artı ağır kas sporlarının kalpte büyüme yapma riskleri var. O yüzden çok ağır sporları önermiyoruz. Bu yenen protein barları, içilen protein karışımları, bunlar da bir ucunda duruyor değil mi? Bunların bünyeye etkisi nedir? İşte Atkins diyeti gibi protein ağırlıklı bir diyetle beslenirseniz kalp hastalığı açısından riskli bir gruba giriyorsunuz. O proteinleri aldığınız zaman, sadece protein ağırlıklı beslendiğiniz zaman kalp hastalığı açısından ciddi bir risk. Kanser için de aynı şey geçerli. Kanser riskini de artırıyorsunuz. O yüzden hani bu tür doğal olmayan yöntemlerden uzak durmak lazım. Hiçbir şeyin aşırısına kaçmamak lazım. Yani öyle çok kaslı olmak, çok sağlıklı olmak anlamına gelmiyor diyorsunuz. Peki yağ oranı, kas oranı, artık günlük sohbetlerimizde yağ oranın kaç diye bir sohbette geliştirdik bir taraftan. Bu konuda sizin bir doktor olarak fikriniz nedir? Şimdi tabii bu daha çok diyetisyenlerin bileceği noktalar, ama biz şunu söylüyoruz: bel çevresini ölçün diyoruz. Bel çevreniz kadınlarda 88, erkeklerde 92 santimi geçmesin diyoruz. Ona çok dikkat ediyoruz. Yağlanmanın olduğu yerlere bakıyoruz ve bunların da hepsinin bir diyet programı değil ama yaşam tarzı ve egzersizle birlikte yok edilebileceğini, sağlıklı beslenmekle yok edilebileceğini hastalarımıza söylüyoruz. Şunu diyorum ben: ne yaparsanız yapın, ne yerseniz yiyin, tamam, ama ne olur kilo almayın diyorum. O zaman ne yapıyoruz? Bir denge, bir şey tutturmuş oluyoruz, bir ölçü vermiş oluyoruz. Hastamız her gün tartılıyor. Egzersizini ihmal etmezse de bence yıllar içinde kilosunu koruyabiliyor. 2 gün ipin ucunu kaçırdık, 3. gün bırakmayın diyorsunuz değil mi? Aynen Toparlamak öyle. için Aynen. bir şans. Aynen. Şekere ve tuza da değinelim mi birazcık? Değinelim. Şeker tabii karbonhidrat dediğimiz şey, basit karbonhidratları tüketmememiz lazım. İşlenmiş gıdaları tüketmememiz lazım. Şeker ne yapıyor? Kan şekerimizi çok hızlı yükseltiyoruz. İnsülin salınımını artırıyoruz. Ondan sonra o şeker gidiyor, depolanıyor ve yağ oluşturuyor. Tuz hipertansiyonun önemli nedenlerinden biri. Tuzlu gıdaları tükettiğiniz zaman tansiyonunuz yükseliyor. Aslında baktığınız zaman Jülde Hanım, hep damar hastalıklarından konuşuyoruz. Şeker diye bir şey yok. Tuz diye bir şey yok. Hipertansiyon diye bir şey yok. Damarda olan değişiklikler. Damarlar bütün organlarımıza gidiyor. İçinde fazla şeker varsa bütün organları bozuyor, gittiği bütün organları. İçinde fazla tuz varsa gittiği bütün organları tansiyonu yükselterek bozuyor. Fazla kolesterol varsa damarları tıkayarak bütün organları bozuyor. Aslında hep vasküler hastalıktan bahsediyoruz. Yaşlanma diyoruz, anti-aging diyoruz. Damar yaşından bahsediyoruz aslında orada. Damarlarımıza ne olur iyi bakalım, yaşlanmasınlar ve uzun yıllar konforlu yaşayalım, rahat yaşayalım istiyoruz. Bakın bugün Alzheimer'ın en önemli nedenlerinden biri nedir biliyor musunuz? Nedir? Kalp hastalığı için geçerli olan riskler nelerse, Alzheimer derneklerinin de bugün kendi söylemlerinde, listelerinde, web sayfalarında Akdeniz diyetiyle beslenin yazar. Neden? Kalp hastalığının riski neyse, kanserin riski de o, Alzheimer'ın riski de o, bunamanın, demansın riski de o, felç geçirmenin riski de o, böbrek hastalığının riski de o. Yani aslında biz burada sadece kalbi konuşmuyoruz.
sağlıklı bir yaşam bütün bir sürecini, ömrü konuşuyoruz değil mi? Bu ömürde böyle çocukluktan başlayalım mı? Çünkü kalp hastalığı denilince hep yaşlılar geliyor aklımıza ama bu alışkanlık çocukları ne derece enterese ediyor? Aile ortamında çocuk neyi görüyorsa öyle gidiyor. Siz evde sağlıklı besleniyorsanız ve bu çocukluk yaşlarından itibaren çocuklarınıza bunu öğretiyorsanız o çocuk çıkıp kola içmiyor ya da fast food ürünü tüketmiyor. Sizin tarzınızda besleniyor, sağlıklı beslenmeye. Tabii ki amaç o yaşlarda bunu verebilmek. Çünkü gençlik yaşlarında ağır kolesterolle beslenen insanlarda bu savaşlarda ölen askerlerin damarlarına baktılar. Orada gördüğümüz şey o yaşlarda bile damar tıkanıklığı, damar sertliği dediğimiz hastalıklar 18-20 yaşlarındaki gençlerimizde var. O zaman bunun çocukluk çağlarından itibaren bir disiplin olarak, bir yaşam tarzı olarak entegre edilmesi çok önemli. Ve hatta denir ki bu paket ürünlerin içine konulan lezzetlendirici katkı maddeleri çocuklarda öyle bir alışkanlık yapıyor ki bu damak zevkini geliştirip hep o ürünlere yönelip doğal tadı unutuyorlar diye. Bu da bir risk değil mi? Kesinlikle risk. Neye alışırsa damağımız o yönde gidiyoruz ama doğruya alıştırmak çok önemli. O tür şeyler bağımlılık yaratan şeyler ve tabii siz de çocuğunuza çok fazla karışmazsanız ne oluyor? O onları tüketmenin zararlı olmadığını düşünüyor. Siz tüketiyorsanız ne kadar zararlı deseniz de bir rol modeli olduğunuz için gördüğünü yapacak. Aynen öyle ikna edemiyorsunuz ve bir de hamileleri konuşalım mı? Şimdi hamile hanımlar vardır. Onların da mutlaka merak ettikleri vardır. Çok da tavsiye alır ya onlar şunu ye şunu yeme diye hazır bir kardiyolog buradayken. Doğal olan her şeyi tüketsinler. Akdeniz mutfağı deyince aklarına baklagiller gelsin. Baklagilleri hiç es geçmeyelim ne olur. Mercimek, nohut, fasulye gelsin aklımıza. Bezelye gelsin aklımıza. Yeşillikler gelsin. Ispanak gelsin, pırasa gelsin, lahana gelsin. Bütün yeşillikler gelsin, meyve gelsin. Bunlardan beslendikleri sürece sağlıklı doğum yapacaklardır. Peki son sorumda bu kış aylarında şu an grip nezle kapıda, sağlıklı beslenip bağışıklık sistemimizi güçlendirmek için belki birkaç öneriniz olur. C vitamininden yüksek besinleri tüketmek doğru olur. Kalp hastaları özellikle Eylül ayı gibi aşı olurlarsa uygun olur. Bu nezle ve grip hastalarına yakalanmamak, ağır geçirmemek anlamında. Özellikle koa hastaları da böyle. Mevsim meyvelerini tüketerek bundan korunmak mümkün bence. Peki Profesör Doktor Timur Kaynak, çok teşekkür ediyoruz katılımınız, değerli bilgileriniz için. Sağ olunuz. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Rusya'nın başkenti Moskova